Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafif mi hafif, lezzetli mi lezzetli, sütlü bir tatlı hazırladım arkadaşlar. Kayısı soslu muhallebi. Hazırlaması çok kolay, çok basit. Yaz aylarında, sıcak günlerde içinizi serinletecek, fresh, harika bir sütlü tatlı oluyor. Nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Bunun için burada benim 7 adet kayısı var. Birazı yendi bu kayısıların. Bunlar kalan kayısılar dolapta duruyordu. Ne yapayım? Tabii ki bu kadar kayısıyla yapılacak bir tatlı yapayım dedim. Şöyle hafif olsun, kolay olsun, az malzemeli olsun, lezzetli olsun. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk aşamada üzerine kayısı sosunu hazırlayacağız. Kayısı sosu için çekirdeklerini çıkarıyoruz. Ben daha önceden yıkadım kayısıları. Şöyle bıçakla rastgele doğruyorum. Bu tatlı çok hafif oluyor arkadaşlar. Kayısı sosu hafif ekşimtırak, muhallebisi tatlı. İnanın çok güzel olan bir tatlı oluyor. Denemenizi özellikle tavsiye ederim. Üstelik de az maliyetli. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kayısıları doğradım. Şimdi tencereme döküyorum. İlk aşamada kayısı sosunu hazırlıyoruz. Tencereye döktük. Üzerine 2 bardak su döküyorum. Biraz akıcı olması lazım sosun. Öyle taş gibi koyu bir sos yapmayacağız. Akıcı bir kıvamda olması lazım. 2 bardak su döküyorum üzerine. 2 yemek kaşığı da şeker döküyorum. Daha tatlı isteyenler şeker ölçüsünü çoğaltabilir ama biraz ekşimtırak olmasını istiyorum. Şöyle yarım limon da sıkacağım üzerine. Şimdi ocağa götürüyorum. Kayısılar tamamen yumuşayana kadar ocakta kaynatacağız. Evet arkadaşlar, Nefis Lezzeti Tarifler kanalımda sizlere birbirinden lezzetli, pratik, hazırlaması kolay, ölçülü bir şekilde tarifler vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Bildirimlerinizi lütfen açın arkadaşlar. Çünkü yayınlanan tariflerden haberdar olun. Evet, gördüğünüz gibi kayısı sosu pişirdik. Yumuşadı güzel bir. Ocaktan aldım. Şimdi şöyle blender yardımıyla parçalayacağım. Tamamen iyice parçalanacak. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar parçalıyoruz. Bu şekilde tamamen parçalıyoruz. Şu anda hazır. Şöyle kenara alalım. Şöyle yarım bardak burada benim suyum var arkadaşlar. Yarım bardak suyun içine 1 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Nişastayı şöyle karıştırıyorum. Sosumuzu hazırlamak için kullanacağız bunu. Gördüğünüz gibi açıldı. Nişastamız eridi. Şimdi ocağa koyalım tekrar kayısıları. Ocağa koyduk. Ocakta şöyle üzerine hazırlamış olduğumuz nişastalı karışımı döküyoruz. 1 kaşık yeterli olacaktır. Çok koyu olmasını dediğim gibi istemiyorum. Çünkü biraz akıcı kıvamlı olmasını istiyoruz. Kaynadığı zaman ocağı kapatacağız. Bu nişasta bunu bağlayacak arkadaşlar. Ocakta nişastayı döktüğümüz için soğudu biraz. Kaynadığı zaman ocaktan alacağız. Evet arkadaşlar, kanalımızın çekilişi günden güne yaklaşmakta. Şu anda abonelerimiz 83.000 sınırını geçti. 100.000 aboneye ulaştığımız zaman her ay kanalımızda çekiliş yapacağız ve bir abonemize çam sakızı çoban armağanı bir armağan vereceğiz. İlk armağanımız, ilk ödülümüz belirlendi. Kanalımızın ana sayfasında ödülümüz açıklandı. Çekilişimizin kuralları yazıyor. İsteyen takip edebilir, bakabilir. Evet, bu kadar açıklama yaptıktan sonra muhallebiyi hazırlamaya geçelim. Tenceremin içine 4 bardak sütten yapacağım. 4 bardak sütü döküyorum. Sosumu kenara aldım. Sosum kenarda beklesin. Şimdi muhallebiyi hazırlayalım. 4 bardak sütü tencereye döktüm. Üzerine 1 su bardağı şeker döküyorum. 3 yemek kaşığı nişasta, tepeleme, 1 yemek kaşığı da un
un dökeceğiz. Evet, koyduğumuz bu malzemeleri çırpıcıyla şöyle çırpalım. Topaklanma olmasın. Tam bir yaz tatlısı hazırlıyoruz arkadaşlar. Üzerine bir pakette vanilya dökeceğiz. İlk aşamada unuttum dökmeyi. Vanilyasını da ilave ediyorum. Çırpmaya devam edip tamamen dağıldıktan sonra ocağa götürüyoruz. Evet, ocakta sürekli karıştırarak ilk aşamada çırpıcıyla şöyle çırparak karıştırıyorum. Daha sonra da kaşık ile kaynamaya başlayacak. Koyulacak, kıvamını alacak, ocağı kapatacağız. Burada yayınlanan tüm tariflerimiz nefislezzetlitarifler.com blogunda yazılı olarak da paylaşılmaktadır. Küçük bir hatırlatma sizlere. Evet, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Artık ocağımızı kapatma sırası geldi. Ocağımızı kapattık. Muhallebimizi aldık ocaktan. Kıvamı bakın çok güzel. Şu anda sıcak. Soğuduğu zaman tam kıvamına gelecek arkadaşlar. Şöyle küçük çay bardakları oluyor arkadaşlar. Kup çay bardağı. İstediğiniz bardağa koyabilirsiniz. Tabii ki de özgürsünüz ama ben küçük çay bardaklarına koymayı tercih ediyorum. Şimdi koymak için güzel dökülsün diye içine bir bardağı döküyorum. Büyük bir bardağı. Ondan dökeceğim bardakların içine. Kaşıkla dökerseniz batma yapabilir. Bardaklarınızın şekli bozulabilir. Böyle dökerseniz çok daha kolay bir şekilde bakın hiç batmadan bardaklar dökülüyor. Üzerinde 2 parmak şöyle kalana kadar boşluk bırakacağız. Bütün bardaklara dolduruyorum. 5 tane bardak hazırladım. Şimdi üzerine kayısı sosunu yine aynı şekilde bardağa döktüm. Ve kayısı sosunu döküyorum. Bir tane de küçük çay bardağına döktüm arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fazla geldi birazcık muhallebi. Bir de çay bardağına döktüm. Toplamda 6 bardak oldu. Tabii bir tanesi küçük. Şöyle bardakların altına tabaklarını koyuyorum. Şekli, görüntü güzel olsun diye arkadaşlar bu aşama tamamen görsel amaçlı. Gördüğünüz gibi harika oldular. Muhteşem görüntü bir harika. Bu şekilde buzdolabınıza koyun, soğutun. Daha sonra tüketebilirsiniz. Görsel amaçlı yine şöyle birer adet nane yaprağı ile muhallebiyi süslüyorum arkadaşlar. Bu tamamen görsel amaçlıdır. Kenarlarından şöyle birer yaprak nane yaprağı koyuyorum. Ve kayısı soslu muhallebimiz hazır. Şu anda sıcak tabii ki de. Daha sonra dolaba koyacağım. Dolapta soğuduktan sonra isteyenlere vereceğiz. Bu muhallebiyi misafirlerinize de hazırlayabilirsiniz. İnanın çok beğenecekler. Tarifini sizden muhakkak alacaklar. Tam bir yaz tatlısı oluyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimizi paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.